Merhabalar herkese, Demigaz kanalına, Büyülü Bir Dünya'ya hoş geldiniz. Final Fantasy seti bildiğiniz gibi hayatımıza katıldı ve birçok insan bu set nedeniyle de Magic the Gathering oynamaya başladı. Ve daha önce belirttiğimiz gibi yeni başlayanlar için kendi koleksiyonlarını geliştirmelerinin ve yeni çıkan setleri daha derinlemesine öğrenmenin en güzel yollarından bir tanesi Quick Draft oynamaktır. Hazır Quick Draft Final Fantasy arenaya gelmişken sizlerle setin temel mekaniklerini, renk stratejilerini, o stratejiler için seçebileceğiniz birkaç güzel kartı ve setin geneline ait bilgileri paylaşacağımız bir videoyu sade ve anlaşılır bir şekilde hazırlamak istedim. Hadi başlayalım. Öncelikle set mekaniklerini tanıtarak başlamak istiyorum. Set mekaniklerinde ilk tanıtacağımız kademeli büyü dediğimiz tiered. Kademeli büyüler 3 farklı etki moduna sahip ve her mod farklı bir mana maliyetiyle geliyor. Oyunun başında düşük modlar işe yararken geç oyunda yüksek maliyetli versiyonlar rakibe daha fazla baskı uygulayabiliyor. Burada gördüğünüz gibi tek mana karşılığında tüm yaratıklara sadece bir hasar verebilirken 3 mana karşılığında 2 hasar veriyoruz. 6 mana karşılığında da 3 hasar veriyoruz. Bir diğer mekaniğimiz ise Job Select, yani meslek seçimi diye tercüme edebiliriz. Bu mekanikte ekipman kartları oyuna girdiğinde otomatik olarak birebir renksiz pul yaratığa takılıyorlar. Burada gördüğünüz gibi birebir pul yaratığa takılan ekipman sayesinde bu pul yaratık 2'ye 2 bir yaratığa dönüşüyor ve ne zaman atak yaparsa sizin bir hayat kazanmanızı sağlıyor. Eğer bu ekipmanı başka bir yaratığa bağlamak isterseniz o zaman 3 mana ödemeniz gerekecek. Bir diğer mekaniğimiz destansı yaratıklar. Yani saga yaratıklar. Bu kartlar hem yaratık hem de bir destan gibi davranıyorlar. Daha önceki destan kartlarında olduğu gibi belli bir süre oyunda kalıyorlar ve bu oyunda kaldıkları tur boyunca sıralı etkiler yaratıp daha sonra da mezarlığa gidiyorlar. Her ne kadar uzun vadeli olmasalar da yüksek etkiye sahipler. Burada gördüğünüz gibi Fenrir oyuna girer girmez sizin bir araziyi savaş alanına tap olarak koymanızı sağlıyor. İkinci turda ise oyuna girecek yeni bir yaratığınız +1/+1 sayacıyla oyuna giriyor. Üçüncü turda ise eğer siz savaş alanındaki en güçlü yaratığa sahipseniz o zaman bir kart çekmenizi sağlıyor. Oyuna girdiğinde atak yapamadığı ve üçüncü turda feda etmemiz gerektiği için sadece ikinci turda atak yapabiliyoruz. Ama 2 tur boyunca bize bloklamayı sağlıyor ve anlattığım gibi birçok özelliği de mevcut. Bir diğer mekaniğimiz çift yüzlü kartlar. Burada gördüğünüz gibi Joshua'nın aslında 2 tane yüzü var. Çift yüzlü kartların bir yüzünde yaratık veya büyü, diğer yüzünde başka kart türü yer alabilir. Buradaki gördüğümüz örnekte Joshua 3'e 4 yaratık olarak oyuna girmesine rağmen eğer 5 mana verirseniz onu Saka bir yaratık olarak oyuna tekrar alabilirsiniz. O zaman 3'e 4 bir yaratık olmak yerine 4'e 4 uçan ve hayat kazanmanızı sağlayan bir destansı yaratığa dönüşüyor. Diğer destansı yaratıklardan farkı ise 3. tur tamamlandığında tekrar Joshua Phoenix Dominant olarak sahaya geri dönmesi. Normalde her sette 3 tane yeni mekanik olmasını bekleriz. Ama Final Fantasy setinde burada bahsettiğimiz gibi 4 tane yeni mekanik var. Bunların yanında daha önceden de kullandığımız 4 tane daha mekanik var. İlki macera kartları. Bu kartları önce bir büyü olarak kullanıp sonra mezarlıktan yaratık olarak çağırabiliyorsunuz. Ama Final Fantasy ile birlikte ilk defa bu özellik arazi kartlarına da geldi. Burada gördüğünüz gibi aristokrat başkenti 6 mana karşılığında rakibin destesinin yarısını öğütme başarısına sahip. Ondan sonraki turda da bu araziyi tep bir şekilde oyuna alabilirsiniz. Bir diğer mekaniğimiz Cycling. Elinizde o sırada oynayamayacağınız kartları destenizden atarak istediğiniz türde bir araziyi arayıp onu almanızı sağlıyor. Mana problemlerini ortadan kaldırmak için özellikle çok renkli destelerde çok işinize yarayacak, oyun planınızı düzeltecek ve belki de elinizdeki ölü kartlardan sizi kurtaracak bir opsiyondur Cycling. Bir diğer mekaniğimiz Flashback. Bu büyüleri mezarlıktan ikinci kez oynayabilirsiniz. Ama oynadıktan sonra oyundan tamamen ihraç edilirler. Çoğunlukla kontrol destelerinde oyunun uzadığı durumlarda çok işinize yarayacak bir mekanik olabilir. Bir kartı birden fazla oynayabilmek
kartın değerine değer katıyor. Kontrol ve midrange desteleri için bulunmaz nimet. Ve en son mekaniğimiz ise Kicker. Yani güçlendirme. Burada gördüğünüz gibi Vayne Treachery rakibin yaratığına sadece -2, -2 şeklinde zarar verebiliyor. Ancak güçlendirilmiş şekilde oynarsanız -6, -6 şeklinde zarar verebilir. Bu size aynı zamanda kartın esnekliğini gösteriyor. Burada gördüğünüz gibi bu sette 8 tane mekanik var. Ve bu mekanik her renk grubu için Final Fantasy setinde mevcut. Biz burayı sadece birer örnekle kapatmak istedik. Şimdi arketiplere geçelim. Magic the Gathering çoğu zaman iki renkli destelerle oynandığı için çoğunlukla bildiğimiz 10 tane arketipimiz var. Bu arketipler bazen strateji olarak setten sete farklılık gösterse de çoğu zaman çok fazla birbirlerine benzerler. Azorius'la başlamak gerekirse Azorius artefaktlerle kurulu bir strateji. Daha çok ekipman, yaratık ve pool yaratık üretme üzerine kurulu. Azorius arketipindeki birkaç karta bakmak gerekirse Tidus bunların en güçlülerinden bir tanesi. Herhangi bir artifact oyuna girdiğinde Tidus üzerine +1/+1 sayıcı ekliyorsunuz ve ne zaman ki Tidus savaşa gidiyor o zaman rakibin bir yaratığını da tap yapıp onun bloklamasını engelliyor. Dolayısıyla Tidus çok güçlü bir kart. Ne kadar küçük ve ne kadar ucuz artifact koyabilirsek Tidus'ı da o kadar daha fazla büyütme şansına sahibiz. O yüzden Magitech Infantry artifact bir yaratık olduğu için hem Tidus'ı tetikleyecektir hem de 3 mana karşılığında aynı isimde olan kartı kitaplığınızdan direkt savaş alanına getirmeyi sağlar. Bu da Tidus'ı tekrar tetikleyecektir. En iyi ortadan kaldırma büyüsü ise White Orside olabilir. Burada gördüğünüz gibi kendisi Artifact 4 mana karşılığında rakibin herhangi bir kalıcı büyüsünü ortadan kaldırdığı gibi aynı zamanda tap yaptığımızda bize bir beyaz mana da sağlıyor. Dolayısıyla aslında bunu 3 mana olarak değerlendirebilirsiniz. Artifact olduğu için ise Tidus tekrar tetiklenecek ve +1/+1 sayacı tekrar üzerine eklenecektir. Dimir destelerine baktığımızda daha çok kontrol amaçlı, oyunu uzatmaya yönelik, kart çekme, büyüleri tekrardan oynama, rakip yaratıklarını yavaşlatma odaklı ve oyunun uzamasından avantaj sağlayan kartlarla örülü. Yeni başlayanlar için kontrol destelerini çok fazla önermediğimi söylemem lazım. Dimir destelerine baktığımızda Lock Call herhangi bir savaş hasarı verdiğinde bizim kart çekmemizi, elimizdeki kartlardan bir tanesini göndermemizi sağlıyor. Ölüm dokunuşu ve yaşam kazanma yetisi olduğu için hem bizi hayatta tutuyor hem de rakibin bize atak yapmasını engelliyor. Bunun yanında Pixie ne zaman atak yaparsa Survey 1 yaparak destemizin en başındaki kartı görmemizi, işimize yaramıyorsa onu mezarlığa göndermemizi sağlayabilir. Bu desteğe en uygun öldürme büyüsüne gelince Sephiroth's Intervention. Hem herhangi bir yaratığı öldürdüğü gibi bize de hayat kazandırıyor. Dimir kontrol destesi olduğu için bizim oyunu uzatma çabamız var. Dolayısıyla hayatta kalmak önemli. Burada kazanacağımız 2 hayat bile bizim için oyun anlamına gelebilir. Rakdos küçük büyücü pul yaratıklar yaratarak bundan sonra oynayacağınız yaratık olmayan büyülerle rakibe hasar vermeyi amaçlayan biraz agresif bir strateji. Rakdos destelerine geldiğimizde Black Waltz bizim kullanmamız gereken kartlardan bir tanesi. Burada gördüğünüz gibi yaratık olmayan herhangi bir büyüyü oynadığımızda Black Waltz rakibe 2 hasar veriyor. Bir diğer kartımız ise Queen Brain. Queen Brain ne zaman atak yapsa 0'a 1 sihirbaz pul yaratıklardan yaratıyor ki bu pul yaratıklar siz yaratık olmayan bir büyü yaptığınızda bu sefer rakibe 1 hasar veriyorlar. Yani Black Waltz ve Queen Brain'in yarattığı bu pul yaratık aynı anda sahada olduğunda sizin oynayacağınız yaratık olmayan büyüyle rakibe 3 hasar verme şansına sahipsiniz. Bu formata uygun en önemli öldürme büyüsü ise Cornered by Black Mages. Burada gördüğünüz gibi rakibin bir yaratığını feda etmesini istediğiniz gibi yine Queen Brain'in yarattığı sihirbaz pullardan bir tane daha yaratıyorsunuz. Savaş alanını bu küçük pullarla doldurmanız durumunda oynayacağınız her yaratık olmayan büyüde rakibe sayısız hasar verme şansına sahipsiniz. Yani Rakdos desteleriyle savaşa bile gitmeden maçı kazanma şansına sahip olabilirsiniz. Gruul desteleri ise arazilerin oyuna girmesiyle birlikte yaratıkların güçlenip
ekstra etkiler yarattığı bir deste. Chocobo gibi kartlar her arazi oyuna girdiğinde büyüyerek rakibe bazen korkulu anlar yaşatıyorlar. Grul desteleri arazinin oyuna girmesiyle tetiklenen kartlarla örülü. Burada gördüğünüz gibi Sash Chocobo ne zaman bir arazi oyuna girerse üzerine +1/+1 sayı çekiliyor. Bunun yanında bu kart ise herhangi bir arazi oyuna girdiğinde başka bir yaratığa +2/+2 sayı çeklediği gibi trample yetisi de kazandırıyor. Bu desteğe uygun öldürme büyüleri düşünüldüğünde Shokugame buna en uygun kartlardan olabilir. Herhangi bir hedefe X hasar verdikten sonra yine 2/2 pool yaratmamızı ve bu pool yaratığın herhangi bir arazi oyuna girdiğinde +1/+0 almasını sağlayabiliyoruz. Selenia ise bol bol pool yaratık üretmenizi sağlayan, ondan sonra hepsini birden güçlendirerek kurduğunuz orduyla rakibe baskı kurmanızı gerektiren bir deste. Selenia'ya geldiğimizde Garnet gibi özellikle destansı yaratıklarla güzel bir sinerji yakalayan bir kartımız mevcut. 2'ye 2 yaşam puanı kazandırdığı gibi atak yaptığı zaman oyunda olan destansı yaratığın sayacını bir azaltarak daha uzun süre oyunda kalmasını sağladığı gibi kendisine de +1/+1 sayı çekiliyor. Bu özelliği aynı zamanda birden fazla destansı yaratık için aynı anda uygulayabilirsiniz. Bunu yaparsanız o kadar sayıda +1/+1'i de Garnet'in üzerine eklemiş olacaksınız. Bu deste için kullanılacak öldürme büyülerinden bir tanesi Chocobo Kick. Bu kart sayesinde rakibin herhangi bir yaratığına kendi yaratığınızın gücü kapsamında zarar verebilirsiniz. Eğer bu kartı Garnet ile kullanırsak o zaman Garnet'in yaşam puanından da yararlanıp hem rakibin yaratığını öldürüp hem de yaşam puanı kazanabiliriz. Orzhov ise oyuna aldığımız artifact ve yaratıklarımızı feda ederek ekstra değer kazandığımız bir deste. Bu destelerde pool yaratık yaratmak çok önemli oluyor. Zira bunları feda ederek başka etkiler doğurabiliyorsunuz. Orzhov mekaniğine geldiğimizde burada bazı yaratıkları feda etmekten bahsediyoruz. Ve gördüğünüz gibi Judge herhangi bir yaratık veya artifact öldüğü zaman kendine +1/+1 sayacı ekliyor. Bir diğer yaradığımız Ahriman 3 mana karşılığında herhangi bir yaratık veya artifact'i feda edip bizim kart çekmemizi sağlıyor. Bu durumda Judge üzerine +1/+1 sayı ekleyecektir. Daha önceden de gördüğümüz gibi Treachery yaratığı veya artifact'i feda etmemiz durumunda güçlendirilmiş bir şekilde kullanılacağı gibi aynı zamanda Judge'ın tekrar +1/+1 sayı eklemesine neden olacaktır. İzzet desteleri ise 4 veya daha fazla manalık büyüler oynandığında ekstra etkiler kazanmanızı sağlıyor. Büyü yoğun bir strateji olduğu için daha az yaratıkla oynuyorsunuz. Dolayısıyla bu destede kart çekmek ve rakibin yaratıklarını durdurmak çok önemli bir strateji olacak. İzzet desteleri dediğimizde The Emperor of Palamecia aklımıza gelmeli. Burada da gördüğünüz gibi yaratık olmayan ve en az 4 mana maliyetindeki bir büyüyü yaptığınızda Palamecia +1/+1 sayaç ekleniyor ve bu sayaç 3 veya daha fazla olduğu zaman kartın dönüşmesine neden oluyor. İzzet kartlarının önemli özelliği hepsinde büyülere en azından 4 mana harcanması gerektiği yazısı mevcut. Burada da gördüğünüz gibi Altros eğer 4 mana harcarsanız rakibin bir yaratığına durdurma sayacı eklediği gibi eğer yaratık olmayan bir büyüye 8 mana harcar iseniz bu yaratığa 8 tane +1/+1 sayaç ekleyebiliyorsunuz. O zaman Altros bir anda 10'a 9 bir yaratığa dönüşüyor. Peki nasıl 8 mana harcarım derseniz o zaman Ice Magic kartını tanıtmak isterim. Bahsettiğimiz kademeli büyü kartlarından bir tane olan Ice Magic 2 mana karşılığında yaratığı sahibine geri gönderirken 4 mana karşılığında rakibinin destesinin başına veya sonuna gönderme şansına sahip. Ancak 8 mana verirseniz o zaman kartı rakibin destesinin içerisine karıyor. 8 mana modunu kullanmamızdaki motivasyon muhtemelen Altros'un sahada olması olacaktır. Bu şekilde Altros'u da 10'a 9 bir yaratığa dönüştürmek mümkün olabilir. Golgari'ye gelince Golgari her zaman olduğu gibi mezarlık stratejisine bağlı. Yani kendi kitaplığımızdan kartları önce mezarlığa atıp sonra onları oradan geri getirerek bir avantaj sağlıyoruz. Bunları yapmak için bazen kendi destemizi öğütmek,
ve o büyük yaratıkları geri getirebilmek için mezarlıktan geri getirme kartlarına ihtiyacımız olacak. Mezarlık stratejileri biraz daha sabır ve denge gerektiriyor. Çünkü oyunu birkaç tur içinde değil, daha sonra kazanıyorsunuz. Golgari mezarlık destelerine geldiğimizde burada işimize yarayacak en önemli kartlardan bir tanesi Town Greeter. Oyuna girer girmez destemizdeki 4 kartı öğütüp mezarlığa koyuyor. Eğer bunların içerisinde bir arazi varsa ve bu arazi eğer bir town'sa bizim hayat kazanmamızı sağlar. Bir diğer kart ise Exdeath. Burada gördüğünüz gibi oyuna girer girmez size 3 yaşam puanı kazanıyor. Sizin turunuzun sonunda mezarlığınızda 6 veya daha fazla kalıcı büyü varsa o zaman Exdeath dönüşüm yaşayarak Neo Exdeath oluyor. Neo Exdeath'in gücü sizin mezarlığınızdaki kalıcı büyü sayısına eşitleniyor ve aynı zamanda Trample yeteneği kazanıyor. Bunun yanında her ne kadar öldürme büyüsü olmasa da rakibin yaratıklarından bir tanesini öldürmenizi de sağlayan Cloud of Darkness yaratığımız da mevcut. Bu oyuna girer girmez rakibin herhangi bir yaratığını eksi x eksi x şeklinde hasar verme şansına sahibiz. Bu x ise yine sizin mezarlığınızdaki kalıcı büyü sayısına eşit. Boros desteleri ise tamamen ekipman odaklı. Yaratıklarınıza ekipman takarak saldırıya geçiyorsunuz. Her yaratık bir tehdit haline geliyor. Zaten kırmızı gördüğünüzde bunun hızlı, agresif ve bir an evvel oyunu sonlandırmaya yönelik bir strateji olduğunu anlayabilirsiniz. Boros desteleri daha çok ekipman ağırlıklı olduğu için Geode gibi herhangi bir ekipman oyuna girdiğinde sizin beğenmediğiniz kartı atıp yeni bir kart çekmenizi sağlayacak bir imkan sağlıyor. Burada gördüğünüz gibi Dragoon's Lance oyuna girer girmez birebir pull yarattığı gibi ekipmanı ona ekleyerek onu 2'ye 1 hale getiriyor. Bu bizim turumuz esnasında bu ekipmana sahip yaratık aynı zamanda uçma yetisine sahip oluyor. Eğer bu ekipmanı başka bir yaratık üzerine koymak istersek 4 mana ödememiz gerekecek. Horus destelerine en uygun öldürme büyüsü Slash of Light. Burada gördüğünüz gibi sizin yaratık ve ekipman sayınızın toplamı kadar hasarı rakip yaratığa verme şansına sahipsiniz. En son stratejimiz ise Simic Town Ram. Bu serinin amacı ise her zaman olduğu gibi oyunun erken turlarında ekstra araziler koyarak daha sonraki turlarda büyük yaratıkları savaş alanına indirmek olur. Bu sayede diğer oyuncuların başa çıkamayacakları 6'ya 6, 7'ye 7 ki bazen 8'e 8 gibi büyük yaratıkları bir an evvel savaş alanına koyup maçı kazanma şansına sahip olursunuz. Civic destelerine baktığımızda Ignis Sancia oyuna girer girmez destenizin başındaki 6 karta bakmanızı ve eğer bunların içerisinde arazi varsa onu savaş alanına koymanızı sağlıyor. Bunun yanında 3 mana karşılığında herhangi bir mezarlıktan yaratık kartını oyundan ihraç ederseniz bir yemek pulu yaratmanızı ve bu yemek pulunu kullanmanız durumunda ise 3 yaşam puanı kazanmanızı sağlıyor. Bu kartla koyduğumuz ekstra arazi sayesinde T-Rex gibi kartları daha erken bir şekilde oynama şansına sahibiz. Burada gördüğünüz gibi T-Rex 6 mana karşılığında 6/6 bir yaratık ve oyuna girer girmez 3 hayat puanı kazanmamızı sağlıyor. Ama bu kartı Ignis Sancia sayesinde 5. turda bile oynamak mümkün. Bu deste için kullanılan öldürme büyülerine gelinirse Stuck in Summoner's Sanctum bunlara örnek olabilir. Burada gördüğünüz gibi 3 mana karşılığında flash bir enchantment olan bu kart rakibin bir yaratığını tap yapıp onun atak yapmasını ve blok yapmasını oyun sonuna kadar engelleyebilir. Aynı zamanda aktive edilen yeteneklerin hepsi de kaybolacaktır. Final Fantasy setini daha önceki destelerden olan Ether Drift arketipleriyle karşılaştırmak gerekirse burada gördüğünüz gibi Azorius yine artifact destesi, Golgari yine mezarlık destesi, Boros yine araç agresif destesi, Simic ise yine ramp destesiydi. Son olarak MTG Arena uygulamasına entegre bir şekilde arka planda çalışan bir uygulamadan bahsetmek istiyorum. Untap.gg. Untap.gg hem sizin hem de genel olarak bu programı kullananların istatistiğini tutarak bize genelde setler hakkında geniş bir istatistiki bilgi vermiş oluyor. Burada da gördüğünüz gibi aslında bu sette oynanan oyunların ortalama süresi neredeyse 8 dakika ve neredeyse 9 tur içerisinde oluyor. Burada gördüğünüz gibi ne çok hızlı ne de çok yavaş olarak adlandırmak gerekir. Yine burada gördüğümüz gibi yeşil rengi bu deste için en iyilerden biri olarak kabul etmişken kırmızı yine bu destedeki
en kötü renk olarak sıralandırılmış. Burada gördüğünüz gibi renk kombinasyonlarına baktığımızda 4 renk kombinasyonunun A sınıfı olarak ve diğer 6 renk kombinasyonunun B sınıfı olarak sınıflandırdığını burada görebiliyoruz. Ancak bu durumu Tarkir karşılaştırmak gerektiğinde sadece Boros arketipinin A sınıfı olduğunu, diğerlerinin B, C ve D olarak paylaştırıldığını görüyoruz. Daha da geriye gitmek gerekirse Ether Drift setinde A kategorisine giren yalnızca 3 arketipin olduğunu, B kategorisinin ise yine 6 olduğunu görüyoruz. Buradan anlamamız gereken Final Fantasy setinin daha dengeli bir şekilde dağılmış olduğu ve adeta her arketipin en az bir diğeri kadar şansının olduğu gerçeği. Yine bu kısma geldiğinizde ise bazı kartların bazı oyuncular tarafından puanlandırıldığını ve derecelendirildiğini görebilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi S tier, A+, A, A-, B+ şeklinde sınıflandırılmış kartları sizler de inceleyip destedeki kartlar hakkındaki önemli bilgileri edinebilirsiniz. Şimdilik videonun bu kısmının sonuna geldik. Şimdi oynanış videosu kısmına geçiyoruz. Umarım başarılı bir draft deneyimi yaşayabiliriz. Hadi başlayalım. Ve başlıyoruz. Olma. Peki. Arden. Arden çok güçlü ama yani benim bunu oynamam pek mümkün değil. Bunu oynayabilmek için Golgari oynamamız gerekiyor. Golgari Graveyard oynamamız gerekiyor. Ve Golgari Graveyard'da mümkün mertebe kartlarımızı mezarlığa göndermemiz gerekiyor. Mezarlığa gönderdikten sonra da onları bir şekilde geri getirmemiz gerekiyor. Başka türlü Arden'i oynamamız pek mümkün değil. Ama tabii çok güçlü bir kart. Dolayısıyla hayır da demesi zor bir kart. Dolayısıyla alalım bakalım Arden'i. Zaten ilk karttan hemen sisteme veya oynayacağımız karta karar vermek zorunda da değiliz. Burada Steiner var. Bu Steiner'da eğer Boros stratejisiyle oynayacaksak güzel bir kart. Dolayısıyla Boros oynayabiliriz bununla birlikte. O düşünülebilir. Burada Sacrifice destesi için yani Orzhov destesi için bir kart var. Aslında burada Mill var ya. Mill 3 kart. Bu bizim işimize yarayabilir ya Mel. Tamam, reinforcement diyelim. O zaman reinforcement dedikten sonra başka hangi kart? Burada zaten siyah kartlar arasında sadece Black Mage's Rod var. Başka bir kart görmüyorum ben. Dolayısıyla seni alalım. Evet. Sen bunda çok güçlü bir kart. Burada gördüğünüz gibi Fight On var. Fight On istediğimiz yaratıkları geri getirmemizi sağlayabiliyor. Ama sanıyorum yine de Train'i almak istiyorum. Train çok daha güçlü bir kart burada. Gördüğünüz gibi burada Forager var. Hasar almış bir yaratığı öldürmeyi sağlıyor veya eee, pardon. Pardon. Ama ben Gaius almayı tercih edeceğim sanıyorum. Burada gördüğünüz gibi 3 tane seçeneğiniz var. Ya rakibin bir yaratık feda etmesini ya da bir pul feda etmesini veya enchantment feda etmesi isteyebiliyorsunuz. Dolayısıyla bence bizim stratejimize uygun oluyor. Fourier gibi. O da uygundu ama bunu tercih edeceğim. Vincent olabilir. Burada rakibimiz bizim kartımızı öldürse de onu geri getirmeyi hedefleyebiliriz. Zaten başka bir kart görmüyorum. Hmm. Relentless X. Fena bir kart değil aslında çünkü sadece 3 yaratık bunu bloklayabiliyor. Onun dışında bloklanamıyor oluyor. 6 vere karşılığında 6-5. Fena değil ama şimdilik bizim stratejimize inanılmaz uygun değil. Fourier diyeceğim. Devam edeceğim. Hiç yeşil bir kart bulamadık. Mesela Town Greeter güzel olabilirdi bizim için. Hack Dice olsun madem. Veya Crash olsun. Crash fena değil.
Burada yine Black Waltz var. Belki kırmızıya gitmemiz gerekirse diye sideboard'a ekleyelim bakalım. Evet, burada herhangi bir kart benim. Fayton güzel. Fayton'u kullanalım. Bir tane daha Forayer var. Çok pahalı bir deste oldu şu an itibariyle. Ve Mono Black gibi bir şey oldu aslında. Sana da hayır diyemeyeceğimiz için Sam'ın seni de koymamız gerekiyor. Ama dediğim gibi yine çok pahalı bir deste olmayı sürdürüyor. Bir bakalım. Legendary, Legendary. Blitzball. Ultimes ya. Kolay bir kart değil oynaması. Dimir bildiğiniz gibi biraz daha kontrol destesi. Ama bu kartlar arasında da en oynanılabiliri o şu an. Şu an itibariyle en azından. Demon Wall. Kesinlikle. Kesinlikle. Evet. Burada Intervention var. Kesinlikle en güzel kartlardan bir tanesi. Bir de zaten çok fazla öldürme büyümüz de yok. Bunu öldürme büyüsü olarak kullanabiliriz. Bildiğiniz gibi savaşmasını sağlayabiliyoruz. Yaratıklarımızla o karşıdaki yaratığın bu şekilde bir şey yapılabilir diye düşünüyorum. Burada yine mill kartımız var. Sen neydin? Deadly Dispute. Hmm. Deadly Dispute da fena bir kart değil ama ya. Hem de kart çekmemizi sağlayacak. Kart çekme siyah arazilerde biraz sıkıntılı olabilir. Rinoa çok güzel bir kart ama biz siyah olarak başladık. Siyah olarak devam ediyoruz gibi gözüküyor. Burada yeşil bir kart görüyorum. Finn. Finn'in öldürme dokunuşu var. Death touch'ı var. Dolayısıyla Finn alınabilir. Burada Gardener bizim hızlanmamızı sağlayabilir. Ama istediğimiz kartları bulamadık burada. Blitzball diyeceğim. Biraz hızlanalım. Mana anlamında. Red diyeceğiz. Zaten tek siyah kart bu. Evet, burada herhangi bir kart yok bizim kullanabileceğimiz. Burada da herhangi bir kart yok. Forest diyelim. Bakalım son destede ne var? Son deste Joshua bizim işimize yarayan bir kart değil. Phantom Train. Phantom Train olsun madem. Dediğim gibi çok fazla bir opsiyonumuz yok burada. Sen Varsik Ochu. Nasıl şu an Curve? Ochu olsun. Tek mana yaratığımız olsun. Başka yok gibi. Renault and Rude. Tamam. Bu mantıklı bizim destemiz için. Renault bir tane daha. Peki ama öldürme büyüsü bulamadık yani. Siyah oynuyor olmamıza rağmen. Burada sadece em, bir tane intervention'ımız var. Onun dışındaki kartları bulamadık. Bir de Clash'imiz var. O da bir savaş büyüsü. Burada istediğim herhangi bir kart yok. Thornberry olabilir. Fight on diyelim. Bizim sürekli bir kartları geri getirmemiz gerekecek anladığım kadarıyla. Trader güzel. En azından bir treasure token yaratıyor. O treasure token'ı daha sonra oyundan ihraç edebiliriz. Ahriman var. Ahriman kalsın. Peki. Burada herhangi bir kart yok. Seni koyalım.
İstediğim herhangi bir kart yok yani. Burada öldürme büyüsü olarak kullanabileceğimiz 6 mana karşılığında çok pahalı bir kart olsa da, başka bir şey gelmiyor aklıma şu an itibariyle. 27 kartımız oldu gerçi. Evet. Pek istediğimiz kartları bulamadık. Özellikle, removal yani öldürme büyüsü neredeyse hiç bulamadık gibi bir durum. Yani çok güçlü kartlar bulduk ama onları acaba bir sinerjiye oturtabilecek miyiz? Onu görmemiz gerekiyor. Şu an itibariyle 44 kartımız var. 4 tane karttan uzaklaşmamız gerekiyor. Evet. Bir öldürme büyüsü sen varsın. Ondan sonra seni öldürme büyüsü olarak kullanabiliriz belki. Python geri getirme büyüsü, intervention var. Ondan sonra Malboro. Yani çok güçlü bir deste ama pahalı bir deste. 44, 16 tane yaratığımız var. 21'e 5. Tabii ki böyle olmaması gerekiyor bunun. Bu da bir öldürme destesi öldürme büyüsü olarak kalsın madem. Finn. Yani fena değil aslında ama Blood Ball işimize gerçekten yarıyor mu? Legendary kaç tane yaratığımız var bakalım. Sen bir Legendary'sin. Sen bir Legendary'sin. Marlboro değil. Trader değil. Sen değilsin. Sen değilsin. Renault bir Legendary. Onun dışında Legendary bir de Finn var. Blitzball sanki bizim stratejimize çok uygun bir kart değil gibi. Bence 16 yeterli olacaktır. Bir tane büyük montanlı kartlardan kurtulmamız gerekiyor sanıyorum. Evet, çok fazla Graveyard'a gönderebilecek kart bulamadık. Orada bir sıkıntımız oldu. Hmm. Trader güzel. Trader'la en azından surveil yapabiliyoruz. Ve yarattığı treasure token'ı da belki Deadly Dispute'la feda edip kart çekebiliriz. Dolayısıyla çok mantıksız değil. Crash yok. Senin kalman gerekiyor. Fourier belki bir tane olsa yeterli. Sanki. Kaç tane arazimiz? 15 tane. Belki bir de Marlboro'yu azaltabiliriz. Zira 6 6 mana çok fazla. Bizim zaten 6 ve 8'lik 2 tane yaratığımız var. Bakalım. Yani direkt, savaş alanına getirebilecek kartlar vardı aslında ama onları bulamadık. Peki 8 mana karşılığında Arden'i oynamayı deneyeceğiz. Bakalım başarılı olabilecek miyiz? İlk maça başlayalım. Bakalım Arden destesi oldu. Aslında onu mezarlıktan direkt savaş alanına getirebilecek bir kart aradık. Ve siyahta böyle bir imkan vardı ama onun yerine sadece Fight onu bulabildik. O da bizim tekrar elimize getirecek kartı. Onu tekrar oynamamız gerekecek bu durumda. Ama fena bir başlangıç değil bu. Zira tek mana karşılığında Oçu kartımız var. İkinci mana Reno ve Root olacak. Ve oynayabiliriz gibi gözüküyor. Train'de 4 mana karşılığında oynayabileceğimiz bir kart. Dolayısıyla ama Root daha mantıklı sanki. Gerçi Root'u oynamak için yani Root bir exile yapacak. O oyundaki kartlardan bir tanesini ihraç edecek. Onu oynayabilmemiz için bir tane kartı göndermemiz gerekecek. Dolayısıyla çok da bizim işimize yaramayabilir ama Renault and Root diyelim. Bir başlayalım bakalım. Chocobo destesine karşı oynuyoruz. Çok agresif destelerden bir tanesi Chocobo destesi. Dolayısıyla belki biraz kartları elimizde tutmamız gerekebilir.
Burada Demon Wall güzel oldu. Ride the Shoe Puff peki. Evet. Dolayısıyla çok fazla hasar almadan bunu kurtarmamız gerekebilir. O çuyu verelim. Maalesef pul yaratıkla güzel bir yaratığı kuş yapmış oluyoruz ama yapacak bir şey yok. Root diyelim, bir hasar verelim. Neymiş bu? Kina. En azından bir tane kartını oyundan ihraç etmiş olduk. Demon Wall diyelim. Güzel. Bunun da menüsü var. Ama en önemlisi Phantom Train. Phantom Train oyuna girdiğinde veya herhangi bir yaratık veya artifact'i bizim e, peki bir summon Fang. Peki Fang'i oynayabilirmiş. Gerçekten Ride the Shoe Puff önemli bir kart. Güzel bir kart. Fight On. Peki. Phantom Train oyuna girdiğinde Phantom Train oyundayken herhangi bir yaratığı feda edebiliyoruz. Böyle olursa +1/+1 sayı çekliyor kendisine. Dolayısıyla fena bir fikir değil bunu oynamak. Ama daha çok tabii ki bildiğiniz gibi Sacrifice destelerinde bizim işimize yarayan kartlardan bir tanesi. Olsun. Gerekirse Reno and Rude'u gönderebiliriz. Onun yerine bunu yaratık olarak koyabiliriz diye düşünüyorum. Araziye ihtiyacımız var mı? Yok. Onun oynamasını engellememiz yeterli olacaktır diye düşünüyorum ben. Evet, burada Train'i herhangi bir yaratığımızı feda edebilerek ortaya yaratık olarak da koyma şansına sahibiz. Dolayısıyla bakalım hata gidecek. Bloklayalım kendisini. Elinde öldürme büyüsü mü var acaba? Eğer onun elinde öldürme büyüsü varsa o zaman Train'i kullanmayı tercih edeceğim. Peki. Onu yapması herhangi bir şeyi ifade etmeyecek. Zira 6'ya 6 olarak gitsin. Bakalım. Bak yapsın. Ondan sonra biz yine Fight On diyelim. 2 tane yaratığımızı geri getirelim. Onlardan bir tanesini oyun alanına koyalım ve bekleyelim. Peki. En azından Summon'dan kurtulmuş olduk şimdi itibariyle ama oyuna koyduğu her yaratığın tabii ki haste özelliği kazanacak. Çevik bir şekilde direkt atağa gidebilecekler. Bu arada 6 manası var. Bu bir sonraki turda şu puff'ı kullanabileceği anlamına geliyor. 7'ye 7 bir yaratık yaratma imkanı var demek oluyor. Relentless peki ne yapacak bakalım Relentless'la. Zaten bunu bloklayamayacağımız yaratıklardan bir tanesi olacak. Dolayısıyla çok bizim işimize gelmiyor. Forager. Pardon. Ee, tamam. Oçu'yu gönderelim. Phantom Train 7'ye 7 olsun. Trample'ı da var. Bu şekilde bir hasar vermeyi deneyelim. 3'e kadar düşürdük kendisini. O zaman Wall diyelim. Aynı zamanda Forager diyelim. Fourier'da bu kartları göndersin bakalım. Beğenmedi rakibimiz. Bu kart gerçekten çok güçlü.
Gerçi bizim yaratıklarımızı feda etmemiz gerekiyor ama Phantom Train, sürekli büyüyor. Büyü ve trample özelliği olduğu için de bayağı bir güçlü yaratığa dönüşmüş oluyor. Eee, Fight On kartımız zaten, bazı kartları geri getirmek için vardı. Dolayısıyla bundan 2 tane var. Böyle 1 mana, 2 mana olan yaratıkları öldürerek, Train'i büyütme şansına sahibiz ama daha çok, Sacrifice destelerinde yani Orzhov destesinde daha mantıklı olabilirdi. Her ne kadar biz Orzhov oynamıyor olsak da pool yaratıkları oyundan feda edip, büyüttüğünüz bir, artifact fena bir yaratık değil diyelim ve biz bir sonraki maça başlayalım. Carlo Mango bir sonraki rakibimiz. Evet, biz başlayabiliyoruz ama elimizde, ucuz kart yok. En ucuzu 4 mana veya 8 mana. Dolayısıyla bu bizim oynayabileceğimiz bir deste değil, kesinlikle. Mesela Arden'i gönderebiliriz gibi gözüküyor. Arden bizim şu an itibariyle işimize yaramayacaktır. Seni koyalım. Mesela Rod kullandığımızda o Rod'un oluşturduğu, birebir pool yaratığı Train'le gönderebiliriz gibi düşünüyorum. Rod diyelim. Başlayalım. 2'ye 1 yaratığımız olsun. Büyücü, pool'umuz. Oh. Evet, seni çok fazla istemiyorum ama, elimizde de yeşil kartımız yok maalesef. Dolayısıyla önce bir atağa gitmeyi deneyelim. Bloklamayacaktır. En azından wall yaratığımız var. Defans yapabilecek bir yaratığa sahibiz şu an itibariyle. Tabii, İzzet desteleri daha çok 4 mana veya daha üstündeki kartları oynamak için var derken Esper gelmiş oldu. Ve elimizde yine desek, böyle yapsak sayaç da ekleyemediğimiz için herhangi bir şey yapamıyoruz şu an itibariyle. Elimizde, yeşil manamız yok maalesef. Ve tabii ki yani Retrieve the Esper 3'e 3'lük bir robot yaratıyor. Burada muhtemelen onu öldürecek eject. Peki. Buna hiçbir şey yapamıyorum. Elimden hiçbir şey gelmiyor şu an. Evet, peki. Evet. Seni koyalım, Oçu'yu koyalım. Bekleyelim bakalım. Sen de bloklayamayacaksın. Sen de gidebilirsin. Bunun bir şekilde öldürülmesi gerekiyor. Onu da dolayısıyla bununla öldürebiliriz. Oçuyla kavga ettirebiliriz kendisini. Kavga ettiği zaman da bunun ölüm dokunuşu olduğu için Emperor'ı öldürecektir. Ama elinde başka bir büyü varsa o zaman buna pek bir şey yapamayacağız derken Retrieved Esper peki. 5'e 5 yaratığı var şu an. Evet, yani burada pek elimden bir şey gelmiyor açıkçası. Odin de çok erken geldi. Seni bir öldürelim. Ve yani herhangi bir şey yapamayacağız. 5 hasar alacağız gibi gözüküyor. Şu an itibariyle. Saha gelin. Peki. Elder. Peki. 5 hasar alacağız bu durumda. Yapacak pek bir şeyimiz yok. Maalesef eee, bir arazi daha gelmedi. Train diyeceğiz. Train en azından bir hasar verecek kendisine. Ve bekleyeceğiz. En azından bunu feda edip 5'e 5 bir Train oyuna dahil edebiliriz. Ondan sonra da bu 5'e 5'lik robotla eee, karşılaşmasını sağlayabiliriz. Ama tabii Ice Magic gibi kartı da olabilir. Güzel bir sinerjisi var destenin. Güzel bir deste oluşturmuş rakibimiz. Biz ne arazi bulabildik ne de istediğimizi yapabildik şu an itibariyle. Peki. Peki. Evet, burada yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Sadece bunu feda edip ondan sonra 5'e 5 bir yaratık oluşturup onu da
Bu arkadaşla takas etmekten başka pek bir şansımız yok gibi duruyor. Ama 5'e kadar düştük. Fight on. O da pek bir işimize yaramıyor. Yine herhangi bir büyü geri getirmek için ihtiyacımız olan arazileri bulamadık. Bu turda bayağı araziyle ilgili sıkıntı çektik. Summon. Ve zaten 5 hasar verebilecek, 4 hasar veriyormuş pardon. Ama bir non-creature kullandığı zaman zaten o da beni öldürüyor oluyor. Python diyeceğiz. Oçuyla Vol'u geri getireceğiz ama ancak Oçu'yu koyabiliriz. Veya Vol'u koyabiliriz ama bir sürü yaratığı var. Dolayısıyla good game diyelim. Biz maçtan ayrılalım. Hey Suse. Herhalde öyle bir ismi var. Evet. Peki. Arden çok erken ama yapacak bir şey yok. Biz başlamıyoruz zaten bu turda. Reno and Rude. Bunu koymayı deneriz. Aa, çok güzel oldu bu. Bu bir yaratık. Zaten öldüğünde bir treasure token yani hazine pulu yaratıyor. Aynı zamanda Deadly Dispute da hazine pulu yaratmasını sağlıyor. Dolayısıyla aslında bizim çok fazla işimize gelen bir durum var diyebilirim. Bekleyelim. Trader. Peki. Bizde de var bu karttan. Güzel olabilirdi buna sahip olmak. Bekleyebiliriz ya. Veya beklemeyelim. Şöyle yapalım. Seni gönderelim. Böylece şu an 3 tane pul yaratığımız olmuş. 3 tane 2 tane pulumuz var demek oluyor bu. Ve dolayısıyla şu an aslında 6 menamız var gibi değerlendirebiliriz. Finn. O zaman şöyle yapalım. Finn'i koyalım. Aynı zamanda Reno and Rude'u koyalım. Devam edelim. Ki 4, 6, 7, 8 menaya neredeyse az kalmış durumda. Dolayısıyla bekleyelim. Aynı zamanda bunları train'i şeye dönüştürmek için, yaratığa dönüştürmek için de kullanabiliriz. Ama şu an itibariyle gerek olmayacaktır. Bakalım Trader'la savaşa gidecek mi? Direkt Finn'i verebiliriz kendisine. Ama galiba bir öldürme büyüsüne sahip. Bekleyelim. Elimizde Fight On da var. Onları geri getirme şansına da sahibiz. Dolayısıyla elinden ölüm büyüsünü almamız bizim işimize yarayacaktır. Bakalım nasıl bir atak yapacak peki. Böylece tepedeki 2 kartı görme şansına sahip. Fin diyelim. Tamamdır. Renault'u öldürecek mi acaba? Bakalım. Clash. Peki. Elinden alalım bu kartları. Önemli olan o. Biraz daha. Evet. Geri getirelim. Finn'le Red kartını geri getirelim. Hangisini koyalım? Finn'i koyalım. Tabii ki. Zira ölüm dokunuşu var kendisinin. Bekleyelim. En kötü Clash'ı tabii kullanamayız ama Vincent'i kullanabiliriz. Gerçi o zaman bu 2 karttan vazgeçmiş olmamız gerekecek. Fenrir de oyuna girer girmez bir tane kartı artı bir artı bir sayaçla oyuna girmesini sağlayacak. Bekliyoruz. Overkill. Tamam. Yapacak bir şey yok. 6 hasar alıyoruz. Ama gördüğünüz gibi oh. Ho ho ho. 8 hasar. Güzel. Güzel. Çok güzelmiş gerçekten bu.
Peki. Fenrir zaten yok olacak. Bu turu bekleyebiliriz. Acelesi olduğunu düşünmüyorum. Tamam. Arden'i koyalım. Arden bize bir kart getirsin. Hatta Trader'ı getirsin. Hiç de fena olmaz açıkçası. Ve 5'e 5 bir kopya yarattığı gibi aynı zamanda bize Surveil de sağlayabilir ama gerek yok sanki. Biz hayat kazanalım yetsin şimdilik. Clash diyelim. O Clash'le de seni kapıştıralım. Zaten Fenrir olaydan ayrılmış olacak. Bu arada bu şekilde de 10 hayat kazanmış olduk. Bir turda Arden sayesinde derken rakibimiz bunu çok fazla beğenmedi. Ama gördüğünüz gibi yani Arden tabii inanılmaz güçlü bir yaratık. Bizim oyuna girer girmez bizim eğer savaş turumuzdaysa herhangi bir yaratığı e, oyundan ihraç edip onun kopyasını yaratıyor. O bizim kartlarımızda olabilir, onların kartı da olabilir. Ve o yarattığı kopyada 5'e 5 ama deyimin Türkçesi gelmedi kusura bakmayın. Ve onunla direkt savaşa gidebiliyorsunuz. Bir kez çünkü haste veriyor, çeviklik sağlıyor. Ondan sonra da hayat kazanabiliyorsunuz. Biz bir turda 10 hayat kazandık. Onu da rakibimiz çok fazla beğenmedi. Dolayısıyla Arden maçı kazandı diyelim. Bir sonraki maça geçelim. Bir sonraki rakibimiz başlayalım. Biz başlamıyoruz maalesef. Elimizde de çok fazla yeşil kart yok zaten ama olsun. Çok kötü değil galiba. Biraz yavaş bir desteğiz şu an itibariyle. Yeşil kartı bulduk. O güzel oldu. Selenia destesi galiba. Bakalım başka bir deste de olabilir tabii ki. Bu arada herhangi bir sakıncası yok. Bekleyelim. Görelim. Rakibimiz nerede? Evet, rakibimiz burada mı acaba? Evet, bekliyoruz hala rakibimizi. Saçma sapan başka bir şey olmadı rakibimiz. Dolayısıyla bekliyoruz. Bakalım. Evet, mesela elimizde başka bir hazdan geldi. Force devam edelim. En kötü belki karşı gönderip yeni başka bir kart çekmeyi deneyebiliriz gibi gözüküyor. Zira elimizde hiçbir şey yok. Bu durum çok eğlenceli değil bizim için. Bakalım rakibimiz burada ise o zaman çocuklar bir almış oluruz. Ona ayrıcık durum yok açıkçası. Ben umarım rakip burada değilse. Evet, bekliyoruz. Peki. Ben sadece bakalım elimize hamur bir şey geçecek mi? Fena değil. Ama burada Zenko'nun ikinci uçan yaratık. Ve öyle konuşma sahip. Bence daha mantıklı Fourier'dan. Fourier'e öyle bir uzun kullanmak daha mantıklı oluyor. Güçlü bir savaş çekip bir yere daha sahip olmasına. Daha mantıklı Fourier'dan halledebiliyorsunuz. Fourier güzel olacak. Bize bir token sağlayacak. Rakibimiz galiba maçtan değil zaten. Dolayısıyla bunu bir galibiyet olarak düşünebiliriz. Bundan sonrasında. Evet. Üçüncü galibiyeti rakip burada olmadığı için almış olduk. Yapacak bir şey yok. Bazen rakipler kaybedebiliyorlar internet bağlantılarını. Öyle olduktan sonra da o bize kolay bir galibiyet olarak dönmüş oluyor. Hayır demiyoruz. Devam ediyoruz. Evet, Pennyboy'la oynuyormuşuz. Bir sonraki rakibimiz kendisi. Biz başlıyoruz. Fena değil. Elimizde Rod var, Wall var. Peki, devam edelim bakalım. Dördüncü menaya ihtiyacımız var tabii ki. Kesinlikle. Bu arada rakibimiz de bir mulligan yaptı. O da Oçu. Peki. Evet. Ne yapalım? Rod diyelim, oynayalım. Aslında bunları takas etmek isterse takas edebilirim. Zira ikiye bir pool yaratık çok da önemli değil. Oçu bizim diğer yaratıklarımızı da engelleme konusunda problem çıkartabilir. Dolayısıyla biz bunları takas edebiliriz. Side quest. Peki. Evet. Bu da güzel bir kart oldu. Wall diyelim. Devam edelim. Yani bunları savaştırmanın şu an anlamı var mı? Sanmıyorum ama
Yani belki daha güçlü bir kart için çünkü bunu koyduktan sonra pul bir yaratıktan vazgeçmesini isteyeceğiz. Zaten o zaman vazgeçecek. Alırsak da 3 hasar alabiliriz yani. Çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Zira daha güçlü bir kartla takas etmek daha mantıklı olacaktır. 3'e 2. Alalım hasar. Peki. Hı. 4 hasar alalım. Peki. Hı. Seni koyalım ve diyelim ki enchantment'lardan bir tanesini gönder. Bakalım acaba side quest'i mi gönderecek yoksa summon'ı mı gönderecek? Peki. Bunu gönderecek. Bundan sonra artık bloklama safhasına geçebiliriz sanki. Çok da hasar almanın pek bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Bundan sonrası için. Elinde öldürme büyüsü varsa Şokokik gibi onu da kullanabilir. Hiçbir sakıncası yok benim için. Phantom Train'de artifact de feda edebiliyorsunuz. Artifact feda etmek istersek de Rod'dan kurtulabiliriz. Dolayısıyla böyle yapalım. Böyle yapalım. Bakalım bloklamaya izin verdi. Peki. Öyleyse bu şekilde devam edelim. Finn geldi. Finn güzel bir kart. Ama sanıyorum ben Phantom Train'i koymayı tercih edeceğim bu turda. Ki bir sonraki turda atak yapabilelim istiyorum. Şu an rakibin elinde çok bir şey yok gibi gözüküyor. Ama güçlü bir şey varsa da onu Finn'le öldürebiliriz. Çünkü Finn'in ölüm dokunuşu var. Dolayısıyla Finn'i koyalım bir. Seni aktive edelim. Rod'dan kurtulalım. 5'e 5 ol sen. Git bakalım bir hasar vermeyi bir dene. Evet, güzel. Evet, senin için sürekli bir karttan fedakarlık etmemiz gerekiyor maalesef. Dolayısıyla sürekli Phantom Train'i kullanamıyoruz. Evet, bekliyoruz. Şimdi rakibimizin ne yapacağını görelim bakalım. Ama dediğim gibi Icos var. Ultima. Evet, burada herhangi bir şey yapamıyoruz maalesef. İkidir. Evet, arazi üstüne 7 tane arazimiz oldu. 8 olursa Arden'i oynayabileceğiz. Fat Chocobo bu kötü oldu. Gerçekten bizim için. Fat Chocobo istediğim bir kart değil. Ama Arden güzel bir karttı ama yani keşke seni bir arazi olsa da oynayabilseydik. Bakalım bir arazi gelirse çok mutlu olacağım şu an. Evet, çok güzel. Arden diyoruz. Arden bize kendi Gaius'umuzu getiriyor. Gaius oyuna giriyor ve biz bir enchantment'ın feda edilmesini istiyoruz. Aynı zamanda gidiyoruz, atak yapıyoruz ve 5 hayat kazanıyoruz. Ve 15'e kadar çıkmış oluyoruz böylece. Arden'i öldürebilecek bir kartı yoksa çok mutlu olurum. Zira bir sonraki turda zaten artık sonu olur gibi. Oversight. Peki. Peki. Evet. Ama hala 5'e 5 yaradığımız kalıyor oyun içerisinde. Gitsin atağa. Çok önemli değil. Atak yapmak isteyeceğini de sanmıyorum diyecektim ama gitti. Peki. Warrior. Hmm. Biz gidelim bir 5 hasar verelim kendisine. Ondan sonra Warrior'ı koyalım. Warrior'la hmm, Enchantment'ı geri getiremeyeceğiz ne de olsa. Seni gönderebiliriz. Diğer kartları geri getirebiliriz. Oçu'yu da gönderelim. Hatta beklesek mi ya? Bekleyelim. Bekleyelim.
Bekleyelim bakalım. Ne yapabilecek rakibimiz? Bir arazi daha geldi. Tamam, Chocobo büyüdü. 5 hasar için gidebilirsin ama ondan sonrasında o senin için faydalı olmaz. Ki şöyle yapalım. Seni şöyle bir öldürelim. Pekidir. Atak yapalım bakalım ikisiyle. Bunu bloklayabilir ama öldüremeyecektir. Ben de hala 5-5'i kullanıyor olurum. Renault'u kullanalım. Renault and Root. Evet, bunun zaten menüsü var. Dolayısıyla 2 tane yaratık koyması gerekiyor. Yoksa maçı biz kazanıyoruz diyecektim. Ki kazanmış olduk. Yine Ardin sayesinde Ardin'in yaratık getirip bir de ona yaşam puanı vermesi sayesinde kullanmış olduk. Böylece Rare kartımızın gücünü de göstermiş olduk diyelim. Bu da 4. galibiyetimiz oldu. Bir sonraki maça geçebiliriz. Peanut Spiral bir sonraki rakibimiz. Biz başlamıyoruz. İlk defa Sephiroth Intervention'ı görüyorum elimde. Finn güzel bir bloklama yaratığı ama çok güzel bir el değil ama koyalım bakalım. Bir deneyelim bakalım. Evet, 4. menamız da geldi. Sephiroth'un en güzel özelliği bize hayat kazandırıyor olması. 5. menamız da geldi. Güzel. Tamam. Deneyelim. Beyaz mena oynuyor. Bakalım elinde başka ne var? Mono White mi yani? Side quest. Sen ne yapıyordun? Peki. Peki. Olsun. Bayağı şeye boğulduk yani şu an itibariyle. Bu arada toksik sayıcı da başlamış oldu Finn sayesinde. Şu an 6 tane yaratığımız var. Evet. Rinoa çok güzel bir yaratık. Rinoa'yı öldürmemiz gerekecektir. Sadece arazi çekiyoruz bu arada. Başladığımızdan beri 3 araziyle başlamıştık. 7 oldu. Başka hiçbir şey çekmedik. Peki. Yapacak bir şey yok. Burada Rinoa'yı öldürmemiz gerekiyor. Başka bir şansımız yok. Finn'le gidelim. Atak yapalım. Bakalım bloklayacak mı? Bloklamazsa 4'e çıkacak. Toksik sayısı da fena değil. Bu arada Odin var. 6 mana karşılığında oynayabileceğimiz bir şey. 6 mana karşılığında ikinci turunda eğer ona bir savaş hasar verirse öldürmesine neden oluyor. Dolayısıyla bunu da çok istemeyecektir diye düşünüyorum. Arden geldi. Arden de güzel bir kart ama sanıyorum şu an biraz daha bloklamamız gereken bir durumdayız gibi. Zira bir sonraki turda Odin'i koyabileceğiz zaten. O yüzden öyle kalsın. Bu arada Renoa'nın onun mezarlığında olması çok güzel olur Arden için. Beni sevindirir bu durum. Arden'i koyduktan sonra onu kullanabiliriz. Onu öldürebiliriz. Racetrack peki. Bir sürü yaratık yaratacak. Selenia olduğu için tabi öldürme mantığıyla hareket ediyor. Peki takas yapalım seni. Takas yapalım. Senden kurtulalım. Sonra da bu pul yaratıktan kurtuluruz. Sanki Odin'i koymak istiyorum ya. Odin'i koyalım. Odin dediğim gibi yani ikinci turda eğer hasar verirse zaten oyunu kazanmamızı sağlıyor. Ee, Ve tabii Train'de bir şeyleri feda etmemizi sağlıyor. Bu Train çok bizim işimize yaramıyor yani şu an itibariyle. Çünkü Odin benim harcamak isteyeceğim bir yaratık değil. Ama tabii küçük pool yaratıklar yaratacaktır. Onları da Gaius'la bertaraf edebiliriz. Cat. Peki. O da 3'e 3 olarak oyuna girdi. Summon. Bir summon daha. Peki. Hepsine artı ekliyor. Ee, hmm.
Evet, 8. arazimiz geldi bu arada. Evet, şöyle yapabiliriz bu arada. Gaius deriz. Gaius'un bir enchantment'ı yok etmesini isteriz. Bizim elimizde zaten enchantment'ımız yok. Ah, summon'ımız var. Ah, ay, saçmaladık. Pul yaratık demem gerekiyordu ya. Ee, evet, çok büyük bir mantıksız bir hareket oldu benimki. Neyse, 5 hasar vermeye deneyelim bakalım. Neyse, Ardin'e güveniyorum. Ardin bizi bu cendereden çıkarsın. Ee, çok büyük bir hata yaptım. Burada aslında yapmam gereken non-token demek. Creature demekti. Creature token demekti. Evet, creature token deseydik daha farklı bir şey olabilirdi bizim için. Peki. Yapacak bir şey yok. Ardin diyelim. Ardin gir bakalım oyuna. Ondan sonra savaş turuna başlayalım. Ardin bize Renewa'yı getirsin. Renault oyuna girsin. Bir pool yaratsın. Bu 5'e 5 zaten bu arada. Seni de sacrifice diyelim. Sen de gir oyuna. Bundan sonra 6'ya 6 ve 5'e 5 olarak 11. Hatta 9'a 9, evet doğru. 9'a 9. Bakalım. Şu an 14. Dolayısıyla bana bazı kartları vermek zorunda kalacak. Chocobo'yu öldürelim. Hayatta kazanalım. 4'e kadar indirdik. Peki. Yanlış oynamasaydım belki kazanabilirdik maçı ama peki. Bekleyelim. 20 şu an hayat toplamımız. Dolayısıyla çok da üzülmeyi gerektirecek bir durum yok. Rinoa gitti. Diğer Fat Chocobo'yu getirebiliriz. Yeter ki elinde Ardin'i öldürecek bir yaratık olmasın. Şu an tek olayımız o. Bence. Hı. Evet. Şimdi. Fat Chocobo mu yoksa Odin mi? Bence Odin. Şöyle yapalım. Seni böyle yapalım. Bana Ardin'i öldürme yeter. Tek problem orada. Seni şöyle yapalım. Ve bekleyelim. Ardin. Fat Chocobo'yu mu getirsin? Summon'ı mı getirsin? Fat Chocobo'yu getirsin. Fat Chocobo aynı zamanda bir de pool yaratık yaratacaktır. Onu da Train'le bir sonraki turda ekleme şansına sahibiz. Dolayısıyla şöyle yapalım, böyle yapalım. Ardin'le gitmeyelim tabii ki atağa. Zaten hayat kazanacağız. Dolayısıyla çok önemli değil. Burada hala nasıl yani? Tamam, 3 hayat kazanacaksın ama şu an 9 hayat kaybediyor oluyorsun. Evet, öldürme büyüsü mü var? Yine hayat kazanma büyüsü mü var? Tamam. Peki. Evet, bir saçma bir hata yaptım ama eninde sonunda kazanmayı başardık. Burada bunu ne yapabilirdi? Triple bile yapsa 9-9 olurdu. O zaman Train ölürdü ama 5 hasar verebilirdik biz. Ondan sonraki turda ne yapacaktı? Bilmiyorum.
çok mantıklı gelmedi bana yaptığı. Bunu o da zaten, çok da pek bir yararı olmayacağını anladı. Bir sonraki turda Shoko'yu getirecektik. Hepsine +1/+1 ekleyecektik veya kendi summon'ımı getirecektim. Birini öldürecektim derken, biz güçlü bir ele sahiptik. Gaius'la da yaptığım hata şu, enchantment dedim ama benim summon da enchantment. Bunun bir an enchantment olduğunu unuttum. Dolayısıyla kendi, oyunu kazanacak yaratığımdan olmuş oldum. Ama dediğim gibi maçı kazandık. Önemli olan o. Balowski ile oynuyoruz. Bakalım biz başlıyor muyuz yoksa o mu başlıyor? Biz başlıyoruz. Elimizde güzel aslında. Başlangıç yeri için bayağı iyi. Tutalım. Red güzel. Özellikle Deadly Dispute'umuz olsa çok daha güzel olabilir bizim için. Böylece 2 tane pool yaratabiliriz. Hazine pool'u. O hazine pool'uyla da daha erken oynayabiliriz bazı kartlarımızı derken rakibimiz mulligan yaptı ve kırmızı oynadı. O zaman red diyelim, devam edelim. Faremizi oynayalım. En azından atağa gidebilecek bir kartımız olsun. Renault. Peki. Renault'u çok istemiyorum sanki. O yüzden wall diyelim. Böylece bloklayabilecek kartımız olsun. Gitmeyelim atak yapmaya. Bakalım elinde ne var. Zira Renault bizim kartımızı ihraç etmemizi sağlıyor. İhraç etmeye neden oluyor ve baştaki kart bizim ihraç etmek istemediğimiz bir kartsa o zaman bu durum benim işime yaramaz. Özellikle Arden gibi bir kartsa Jix ve Allah, Jix. Hayır. Jix'in senin hayatta kalmana izin verme ihtimalim 0. Zira her bloklandığında her birisi atak yaptığında ve hasar verdiğinde kart çekmesini sağlayacak inanılmaz bir kart çekme potansiyeli olacaktı. Jix'in bizim oyunda kalmasına izin vermememiz gerekiyor. Evet, Final Fantasy'de bildiğiniz gibi böyle eski setlerden bonus sheet denilen bonus kartlar da mevcut. Opera 2 tane kart çekecek. Thunder Magic 2 hasar verebilir. Ama kırmızısı yok. Kırmızısı olmadığı için bu 2 kartı da şu an için kullanamayacaktır. Şu an var. Red. Peki. Evet, bizim için işler bence istediğimiz gibi ilerliyor şu an itibariyle. Armen'i koyalım, devam edelim. Şu an Deadly Dispute'umuz var elimizde. Eğer bir kartımızı öldürmeye çalışırlarsa onu öldürüp en azından kart çekmeyi başarabiliriz gibi bir durumumuz söz konusu. Arden bulursak da biz alırız Jix'i. 5'e 5 Jix'imiz olur. Çok da güzel olur açıkçası. Böylece biz kart çekebiliriz. Ama tabii Arden'i bulmamız gerekecek. İkisiyle de atağa gidiyor. İlginç. Şöyle yapalım. Bakalım öldürmeye çalışacak bir kartı var mı? Peki. Tamam. Böylece biz çok da fazla bir şey kaybetmemiş olduk aslında. Forayer. Tamam. Vol'u öldürmeye çalışacak. O zaman seni biz feda edelim ve kart çekelim. Evet. Çok hoş geldin. Hoş geldin. Şeref verdin. Yani bunu atak yapmamıza gerek olduğunu düşünmüyorum. Zira bir sonraki turda zaten yeterince hasar vereceğiz diye düşünüyorum. Jix'i alacağım senin elinden. Elinde ne kart var? Sandworm. Peki bir tane araziyi öldürecek, yok edecek. Sonra bizim başka bir arazi getirmemiz gerekecek. O da oyuna tap olarak girecek. Peki koyalım.
seni. Çok önemli değil. Evet. Ardini koyabilmemiz için evet, Ardini koyalım. Ardini koyalım. Jix'i getirelim. Jix. Jix geldikten sonra ikisiyle de savaş alanına gitmemiz gerekiyor. Zira Jix'in menisi var. Zaten bunu kontrol edemeyecek. Bunu da atak yapmasını istemeyecektir. Çünkü bu sefer daha fazla kart çekmemi sağlar bu durum bana. Dolayısıyla kart çekelim biz. Yani öldürebiliriz açıkçası ama Jix'i ben hayatta tutmak istiyorum. Dolayısıyla atak yapmanın bize çok bir yararı yok. Zaten istediğimiz hayatı kazanabileceğiz. Ardini öldürmezsen sevinirim. Elimizde hala Fight On var. Yani Fight On'la Ardini geri getirebiliriz eğer öldürürse. Ama tabii öldürmezse daha çok sevineceğim bu duruma ben. Atak yapmaya da gideceğini hiç sanmıyorum bu arada. Peki. O zaman elinde mutlaka öldürme büyüsü var. Bunu anlıyoruz. Renault and Rude. Yani o kadar saçma bir atak ki bu. Ben anlamadım yani neden atak yapmak istediğini açıkçası. Zaten zaten hayat kazanabiliyorum. Dolayısıyla bununla gitmeyecektim. Bir de başka ne getirecektik? Hangi kartı getirebilirdik? Everyman'ı getirebilirdik herhalde. 3'e 3. 5'e 5 uçan. Aynı zamanda hayat kazanan bir yaratık olacaktı. Dolayısıyla Arden bir maçı daha kazanmış oldu. Bu da 6. galibiyetimiz oldu. Hadi 7'yi alalım artık. Evet, Sei'ye karşı oynuyoruz. Kendisi Diamond. Biraz bizim rankimizden yüksek bir arkadaşa karşı oynuyoruz ve biz başlamıyoruz. Kötü bizim için. Ee, Ama elimiz çok kötü değil. En azından oynanabilecek kartlarımız mevcut. En kötü Crush'ı bir cycle yaparız. Başka bir kart çekmeye deneyebiliriz. Kırmızı geldi. Kırmızı sevdiğim bir renk değil. Summon 2. Summon gelmişken aslında senden kurtulabiliriz direkt. Ama 3 mana karşılığında. Dolayısıyla Wall diyelim. 3'e 3 en azından bloklayabilecek bir halde olsun kendisi. Bu neymiş? Zeldinch. Peki. 3'e 3. 4'e 3. Tamam, Zeldinch'ten kurtulalım bence. Çok da izin vermeyelim istediğini yapmasına. Burada yapabileceğimiz yani senden kurtulabiliriz aslında. Kartı kullanamayacaktır artık. Ama 2-2 olduğu için seni de kullanabiliriz. Böyle yapalım. Kalsın. Ve bundan sonra gelen yaratığa haste sağlıyor. Güzel. Bu 3'e 3 olarak oyuna girecek. Surveil yapacak. Belki bunu öldürmek daha mantıklı olabilir bizim için. Anima. Peki. 3 hasar alabiliriz. Çok önemli değil. Odin geldi. Bu kötü oldu. Sanıyorum bir kart çekmemiz gerekiyor. Güzel. Tamam. Bu daha güzel oldu. Renault'u koyalım. Bekleyelim. En kötü çifte blok yaparız. Bu şekilde biraz öldürmeye deneriz kendisini. Katana. Katana da 3'e 3 bir yaratık yaratıyor. Hasar da alabiliriz. Zira ikisini de öldürecek böyle yaparsak. 3 hasar alalım bence. Arazimiz geldi. Tamam. Intervention diyelim, senden kurtulalım bence. Daha fazla senin şeyini çekmeyelim. 2 hayat kazandık. Dolayısıyla seninle atak yapabiliriz. Böylece bir kartı gönderebiliriz.
Zaten oynayamayacağız. Gerek yok. Sabotender. Peki. Küçük küçük hasarlar verecek bize. Belli olduğu gibi. Bir kere daha hasar alabiliriz. Bence çok acele etmemizi gerektirecek bir durum yok. Şu an 12 durumdayız zaten. Odin diyelim. Odin bir oyuna girsin. Senden bir kurtulsun. Katana'yı tabii gene koyabilir ama Katana'yı koymak 5 mana. Yani bunu bütün turunu kullanarak yapması gerekecek. Dolayısıyla bilmiyorum ne kadar isteyecek onu. Ama Odin'i savunmak zorunda kalacak ve Sephiroth güzel olurdu kullanabilmek ama maalesef kullanamayacağız. Opera. Thunder Magic. Peki. Bunu da kullanabilir. Tabii Odin'i öldürebilir bu turda ama 4 mana kullanması gerekiyor onu da yapabilmesi için. Peki onu kullandı. Bu durumda başka bir şey yapamıyor oluyor. Hmm. Gidelim atak yapalım. Peki. 12'ye kadar indirdik. Bu neymiş? Suplex. Tamam. Suplex fena bir kart değil aslında. Bizim oynamak isteyebileceğimiz bir kart. Çünkü Katana'dan kurtulabiliriz. Sonra da Everyman'i koyarız. Everyman de uçan bir yaratığımız. Burada bu arada yaratıklardan bir tanesini öldürmemiz gerekiyor. Veya bakalım neymiş. 3 hasar verecek. Bir tanesini öldürmeyi deneyecek. Dolayısıyla Everyman'i gönderip biz kart çekmeyi deneyelim. Ne de olsa ölecek yaratığımız. Onun yerine kart çekmek daha mantıklı olabilir. Shinra. İlk defa görüyorum Shinra'yı. Bütün oyun boyunca. Peki 9'a kadar gerilemiş olduk. Bu ne? Enchantment. Tamam. Güzel. Mantıklı. Öyle yapalım. Diyelim ki sen bir enchantment'dan kurtul diyelim. Seni koyarsak da 3 hayat kazanabiliyoruz. Dolayısıyla bir Renault'la gidelim bakalım neymiş durumlar. Bir arazi daha. Yok, gerek yok. Seni koyalım, biraz hayat kazanalım ve mill yapalım. 6 tane kartımız var. Fight onu bulursak çok mutlu olacağım derken 2 tane arazi ve Renault oldu. Phaeton yine burada kalmış demektir. Peki. O zaman şöyle yapalım. Biz bir önümüzü açmayı deneyelim. Bu yaratığı öldürüp. Ondan sonra 7 tane hasar verelim diyecektim ki rakibimiz vazgeçti bizimle oynamaktan ve bu da bizim 7. galibiyetimiz anlamına geliyor ve benim de açıkçası Final Fantasy'deki ilk trofim anlamına geliyor. İlk defa 7 galibiyet aldık bu setle birlikte. Bu da 950 puan kazanmak demek. 950 puanla da bir kere daha bedava girebiliyoruz demek oluyor. Gerçekten yani güçlü ve güçlü bir desteydi. Arden inanılmaz güçlü bir kart. Zaten 8 mana karşılığında ama yani oyuna girdikten sonra eğer bunu öldüremiyorsanız oyunu bir anlamda kaybediyor oluyorsunuz. Çünkü 5'e 5 bir yaratık getiriyor ve ona yaşam puanı ekliyor. Aynı zamanda menace ekliyor. Hem birden fazla yaratığın bloklamasına istiyor hem de sizin hayat kazanmanızı sağlıyor. Yani Odin'i kullanamadık. Hatta Odin'le ilgili problem de yaşadık. Gaius'u yanlış kullandığımız için. Çok fazla öldürme büyümüz de yoktu. Intervention'ımız vardı. Crash vardı ki bunu da bazı zamanlarda cycle yapmak için kullandık. Clash of Icons'ımız vardı. Ama bir şekilde maçları kazanabilmiş olduk. Bu da beni çok mutlu etmiş oldu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Final Fantasy bir 10 gün daha boyunca devam edecek. Ondan sonra yanlış hatırlamıyorsam Adder Drift'e geri döneceğiz.
Sonra Eder Drift 2 hafta daha kaldıktan sonra tekrar Final Fantasy'ye döneceğiz. Dolayısıyla bu yeni başlayanlar için videomuzda umarım faydalı bilgiler bulur. Siz de koleksiyonunuzu geliştirebilirsiniz diye umut ediyorum. Beğendiyseniz beğeni butonuna basmaya ve kanala abone olmayı unutmayın diyelim. Bu şekilde bizim çektiğimiz videoyu sonlandıralım.